Alize'de kullandığım ada masalı motifini anlatacağım. Ben burada çantamı büyütmek istediğim için 1-2 sıra fazladan yaptım. 5 sıralı halinde göstermek istiyorum. Motif için pamuklu ipler kullanıyorum. Alize Cotton Gold ve Yarn Art Jeans ipler var. Artan iplerinizi bu motiflerle değerlendirebilirsiniz. İlk sırada sihirli halka içine 8 tane ikili grup yapıyoruz. İpimi aldım. Sihirli halka için ipimi 2 parmağımın arasında alıyorum. İpim 2 parmağımın arasında döndürdüm ve halka oluşturdum. Tekrar gösteriyorum. Döndürdüm ve halka oluşturdum. Ben parmağı dolamadan örüyorum. Onun için yüzük parmağımın üzerinden, orta parmağımın altından ve işaret parmağımın üzerinden alıyorum ve 2 parmağımla tutuyorum. Tekrar gösteriyorum. Yüzük parmağımın üzerinden, orta parmağımın altından, işaret parmağımın üzerinden aldım. 2 parmağımla tuttum. Artık ben ördükçe ipim bu şekilde akmaya devam edecek. Ve ben parmağıma dolamak zorunda kalmayacağım. İlk sıra için sihirli halka ile başlıyorum. İpimi aldım, döndürdüm ve bıraktım. Halkanın içine tığımı battım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Halkanın içine battım. 3 tane ilmeğim var tığda. İkisini birlikte çektim. Arada 2 zincirim var. Tığın başına doladım. Halkanın içine battım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Bu sefer ikisini birlikte çekiyorum sadece. Tığın üzerinde 2 tane ilmeğim kaldı. Tığın başına doladım. Halkanın içine battım. İpimi aldım. Bu sefer 4 tane ipim var. İkisini birlikte, üçünü birlikte aldım. Arada 2 zincirim var. Tığın başına doladım. İpi aldım. Sadece 2 ilmeği çektim. İkisi tığımda kaldı. Tığın başına doladım. Tekrar batıyorum. Tığımda 4 ilmek var. İkisini birlikte çektim. Üçünü birlikte çektim. Bu ikili gruplardan arada 2 zincirle 8 tane olacak. 1, 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. İlkinde sadece ikisini çektim. Tığın başına doladım. Tekrar batıyorum. İkisini birlikte, üçünü birlikte çektim. Arada 2 zincir. Altı tane oldu. Battım. Önce ikisini, sonra ikisini, sonra üçünü birlikte çektim. 2 zincir. Halkaya battım. Önce ikisini çektim. Tekrar halkaya battım. Tığımda 4 ilmek var. İkisini birlikte, üçünü birlikte çektim. Bu halkadaki ipi bırakmıyorum ki bu halkanın içine kaçmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arada 2 zincirle 8 tane ikili grubumu oluşturdum. Halkadan kalan ipimi ortadaki boşluğu kapatabildiğim kadar çekiyorum. En sonunda bir tane zincirimi çektim. Burada çektiğim ilk 3 zincirin içine değil, yaptığım ilk trabzanın tepesine geldim, girdim. İpimi ilmeğimden geçirdim. Tekrar yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim. İlk yaptığım trabzanın tepesine geldim. İpimi ilmeğimden geçirdim. Burada renk değişimi yapacağım için halkayı oluşturdum. İpi, motifi halkadan geçirdim ve
ipimi sıkıladım. Kalan ipi yeteri kadar kesiyorum. En sonunda onları beraber gizleyeceğiz. Şimdi ikinci sırada farklı bir ipe geçiyorum. Farklı renk bir ipe geçiyorum. Ben bir üst sıraya hep ipimi bağlayarak geçiyorum. İstediğim herhangi bir boşluktan ipimi geçirdim. Bağlıyorum. Sıkıladım. Yükselirken 3 tane zincir çekeceğiz ve bu ipi araya yedireceğiz. İpimi de araya aldım. 1 2 3. Burada da göstereyim. İkinci sırada buradaki boşluklara altta yaptığımız gibi ikisini çekiyorduk. Sonra ikisini birlikte, üçünü birlikte çekiyorduk. Yine aynısını yapıyoruz. Bu sefer arada 2 zincir çekip aynısını tekrar aynı boşluğa bir tane daha yapıyoruz. Yani burada tek yaptığımız şeyi buradaki boşluğa arada 2 zincirle 2 tane yapıyoruz. Altta 8 tane boşluk oluşturmuştuk. İkinci sırada da 16 tane boşluk oluşturacağız. İlk 3 zincirimi çektim. Başlangıçlarda biraz farklı oluyor. Yanına bir tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir, tığıma doladım. Tığımda 3 ilmek var. İkisini birlikte çektim, ikisini bıraktım. Tekrar aynı boşluğa battım. İkisini birlikte çektim, üçünü birlikte. Diğer boşluğa atlarken de arada 2 tane zincir çekiyoruz. Tığımda 3 ilmek var. İkisini birlikte çektim. Tekrar boşluğa battım. İkisini birlikte, üçünü birlikte çektim. Arada 2 zincir. Aynı boşluğa batıyorum. İkisini çektim. Tığıma doladım. Boşluğa battım. İkisini birlikte, üçünü birlikte çektim. Dediğim gibi aşağıda yaptığımızı aynı boşluğa sadece arada 2 zincirle 2 tane yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa geçerken de 2 tane zincir çekiyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Sonraki boşluğa geçerken 2 zincirimi çektim. Son boşluğuma da aynı şekilde arada 2 zincirle son grubumu da tamamlıyorum. Sıra sonunda 2 zincir çektim. İlk yaptığım trabzanın tepesine kaydırdım. İp değişimi yapacağımız için renk değişimi motifimi geçirdim ve yeteri uzunlukta kesiyorum. Burada aşağıdaki arkadaki ipleri gizlemedim. Bunları en son nasıl gizlediğimi size göstereceğim. Burada 3. sıraya geldik. Burada oluşturduğumuz 16 tane boşluk var ikinci sırada. O boşluklara bu sefer de üçlü gruplar yapacağız. Bu sefer arada bir diğer boşluğa geçerken 3 tane zincir olacak. Herhangi bir boşluktan ipimi bağladım. Tığa ilmek yaparak da başlayabilirsiniz. 1 2 3 zincirle yükseldim ve arada bağladığım ipi yediriyorum. Burada tığın üzerinde ilmeğim var.
boşluğa battım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte çektim. Tığın üzerinde 2 ilmek kaldı. Tekrar battım. İkisini çektim. Üçünü birlikte çektim. Bu sadece ilk boşluğa özel. Çünkü burada zincirle başlıyoruz. Burada bir sonraki boşluğa geçerken 3 tane zincir çekiyoruz. Boşluğa battım. 3 ilmeğim var. İkisini aldım. Tekrar boşluğa battım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım. Tekrar tığın üzerine ipimi aldım. 5 ilmek var. İkisini aldım. 4'ünü birden aldım. Aşağıda ikisini birden, üçünü birden alıyorduk. Burada ikisini tekte, 4'ünü tekte çekiyoruz. Arada 3 zincirim var. Battım. Önce ikisini aldım. Tekrar battım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım. 3 tane ilmeğim kaldı. Tekrar batıyorum. İkisini aldım. 4 ilmeğim kaldı ve 4'ünü tekte çekiyorum. Arada 3 zincirim var. Boşluğuma battım. Önce ikisini. Sonra yine ikisini. Sonra yine ikisini. Sonra 4'ünü. Arada 3 zincir. İkisini birlikte çektim. İkisini birlikte çektim. İkisini birlikte çektim. 4'ünü birlikte çektim. 2 2 2 4 olarak gidiyor. Arada 3 zincir. Bir diğer boşluğa geçerken 3 zincir çekiyoruz. Burada ilk başta zincir olduğu için farklı başladık. Daha sonra diğer boşlukların hepsine 2 2 2 4 olarak ilmeklerimizi çekeceğiz. Sıra sonuna kadar aynı devam ediyoruz. Burada ben ikinci sıradaki ipimi böyle arka kanattan, bu trabzan tepelerinin arka kanadından geçiriyorum. Çünkü arada çok boşluk var. İstediğim gibi gizleyemeyeceğim. Motiflerin sağlamlığı açısından ve sonra iplerin çıkmaması açısından bu aşamalar önemli. En son motifimi esnettiğim zaman, motif bittiğinde kalan ipleri de keseceğim. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi son sıraya geldik. Aradaki 3 zincirimi çekiyorum. Battım. 2 2 4 yapıyorduk. İkisini çektim. İkisini çektim. İkisini çektim ve 4'ünü birlikte çektim. Arada yine 3 zincirimi çekiyorum. Başta çektiğim zincire dokunmadan ilk yaptığım trabzanın tepesine gelip ipimi kaydırıyorum. Yine renk değişimimiz olacak, o yüzden halka yaptım. Motifimi içinden geçirdim. Sıkılayarak ipimi de yeteri kadar kestim. Şimdi 4. sıraya geldik. 4. sırada üçlü trabzan, ikili trabzan ve tekli trabzanlar kullanacağız. Köşe boşluğu oluşturacağız. Artık motifimiz yuvarlak halden kare şekline dönecek ve köşelerde üçlü trabzanlar kullanacağız. Farklı bir rengimi aldım. Burada genelde ipim kaldıysa 1, 2, 3, 4. 4. boşluktan giriyorum. Elimi hep öyle alıştırdım. İpi gizlemesi daha kolay oluyor orada çünkü. Köşeye denk geldiği için. Aldım. İpimi bağladım. Dediğim gibi tığa ilmek yaparak da başlayabilirsiniz. Yine 3 zincirle
yükseliyorum ve araya ipimi yediriyorum. Burada köşede dediğim gibi köşe oluşturacağız burada ve üçlü trabzanlar kullanacağız. Üçlü trabzanı nasıl yapıyorduk? Tığın başına doladım, halkam yuvarla boşluğuma battım, ipimi aldım ve tığın üzerine 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte çektim. Tekrar gösteriyorum. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte çekerek üçlü trabzan yaptım. Baştaki 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Arada 2 zincir köşe boşluğu için battım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte alarak üçlü trabzan yapıyorum. Köşe boşluğunu üçlü trabzanlarla yapıyoruz. Burada aralarda köşeler hariç zincir çekmiyoruz. Üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan. Üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan. Yani şöyle 3, 2, 1, 2, 3 olarak gidiyor. Üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan. Diğer boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Diğer boşluğa 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Yani çakma sık iğne. Tığın üzerinde 3 tane ilmek var. Hepsini tekte çektim. Yani tekli trabzan. 2 3 3 tane tek trabzan yaptım. Neydi? 3 2 1 2 3 olarak gidiyordu. Aldım. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Aralarda zincir yok. Buraya geldim. Buradaki ipimi de şöyle aldım. Burada 3 trabzan yapacağız. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Köşe boşluklarda 3 tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve aynı boşluğa yine 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 4 tane boşluk atlamamın sebebi buradaki ipi buraya yedirebilmek. En sonunda ters yönden yapıp ipimi oradan gizleyeceğim ve keseceğim. Bir köşeyi bitirmiş olduk aslında, bir kenarı. Köşelerde üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan, ikili trabzan ve yine köşelerde üçlü trabzan. Bir kenarı daha beraber yapalım. 3 trabzanın yanına 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye geldik. 3 tane üçlü trabzan, 2 zincir ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Son boşluğuma da 3 tane ikili trabzan yaptım ve sıra sonuna geldim. Sıra sonunda yine ilk yaptığım trabzanın tepesine, arada zincir yoktu, kaydırdım. İpimi motiften geçirdim, sıkılaştırdım ve ipimi yeteri kadar kesiyorum. Ben burada çantayı büyütmek için fazla sıra yapmıştım.
Normalde hırkalarda beşli sıra olarak kullanıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 fıstık yeşili olan sıradayız. Burada sadece ikili trabzanlar kullanacağız. Köşe boşlukları da diğer boşlukların hepsine de sadece ikili trabzan yapacağız. Yine arada hiçbir boşluk yok. Burası kolay bir sıra. Farklı renk bir ipimi aldım. Herhangi bir köşe boşluğundan ipimi bağlıyorum. İpimi aldım. 3 tane zincir çekerek 5. sırama başlıyorum. 3 zincir çektim. Arada bu ipi yedirerek yanına 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 zincirde bir ikili trabzan kabul ediyoruz. Köşelerde araya 2 zincir ve yine 3 tane ikili trabzan. Bu yaptığımız üçlü grupların arasına batarak devam ediyoruz. Bir sonraki üçlü grubu boşluğuma yapıyorum. Tüm boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe boşluğuma geldim. Burada kalan ipi buraya köşe boşluğunun ortasına aldım. Yaparken uğraşmak sonrasında bitmiş bir şekilde uğraşmaktan daha kolay. O yüzden örerken gizliyorum. Köşe boşluğuna 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Yine tüm boşluklara, aralardaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada diğerini atlarken zincir çekmiyorum. Zincirler sadece köşelerde 2 tane çekiyoruz. Motifimiz böyle ilerleyecek. 5. sıra dediğim gibi diğer sıralardan daha kolay. Sıra sonunda son boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptım. Normalde ben hırka yapacaksam mesela 60-70 tane kaç tane motif gerekiyorsa yapıyorum. En sonda yine ilk trabzanın tepesine kaydırıp motifi içinden geçirip sıkılayıp ipimi kesiyorum. Çünkü bir sırada örerek birleştiriyorum. O yüzden sorun olmuyor benim için. Ama siz mesela dikerek birleştireceksiniz. Onun için bir trabzan tepesine ihtiyacınız var. Trabzan tepesi için de ipimi kesiyorum. Trabzan tepesi oluşturmak için en sonunda ipimi yeteri kadar kestim. Amacım buradakiler gibi bir tane tepe oluşturmak. Dikerken kolaylık sağlaması için. Burada ilk 3 zincire ellemiyorum. Yaptığım ilk trabzanın tepesi var. Böyle. Motifimi çevirdim. Arkadan trabzanın tepesine girdim. Arkaya ipimi
alıyorum. Burada da ilk yaptığım trabzan var. Son yaptığım trabzan var. Son yaptığım trabzanın V gibi görünen yerlerin böyle arka kanatlarını alacağım. Arka kanadına gireceğim. Aldım. Arka kanadına girdim. İpimi oradan geçirdim. Ve bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş oldum. Bu noktada sıkmıyorum ki böyle kasma yapmasın. Diğerleri gibi dursun. Aldım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Ki motifim açılmasın. Buradan ipimi geçirdim. Aynı renkse daha rahatlıkla yapacaksınız. Benim farklı renk olduğu için görünmeden şöyle aralardan alıyorum. Sonra buradaki köşenin içinden böyle yedirerek geçiriyorum. Buradaki alttaki yeşil motifin yeşil sıranın da böyle aralarından alarak böyle ipimi geçirdim. Daha sağlam olabilmesi için. Bu noktada artık ipimi kesebilirim. En son sırası trabzanlı olan motiflerde, aynı bunun gibi olan motiflerde de yine aynı bu bitişi yapıyorum. Çünkü dikmem gerekiyor ve karşılıklı trabzanların gelmesi gerekiyor. Şimdi kalan ipleri de beraber temizleyelim. Burada yeşil renk ipim kaldı. Buradan her zaman yaptığım gibi yapıyorum. Son bir bordo ipimi bıraktım. Çektim. Yine aşağıdaki motiften de içinden de geçirerek aldım. İpimi geçirdim. Zaten giderken de bir de bu taraftan gitmiştim. Bir de ters geldim. Daha sağlam oldu. İpimi kestim. Yine tekrar burada da son bir tane yeşil ipim kaldı. Hardal rengi aldım. Çektim. Yine aşağıdaki motiften de geçirerek daha sağlam olsun diye ipimi aldım. Burada da ters yönde gitmiştim örerken. Şimdi de ters geldim. Burada da bir tane ip bıraktım. Tekrar bu tarafa sökülüp gelmesin diye. Buradaki ipimi direkt kesebilirim. Bu zincirden gelen ip zaten orada yukarı çıkarken temizlemiştik. Burada da ipimi aldım. Aynı renk yerlerden ve alttaki motifi de kullanarak ipimi geçirdim. İlk sırada bu halkadan gelen ip. En son çekip ortasını sıkılaştırdığımız ip. Bunu ben burada eğer sağlamlaştırmazsam, sabitlemezsem oradan açılır gider. O yüzden burada ilk önce zincirimi çektim ve halkanın etrafından ipimi geçiriyorum. İpimi geçirdim ve kestim. Buradaki ipimi zaten burada halkanın içinden geçerek sıkılamıştım. Onu da aynı renk yerlerden geçiriyorum. Buradaki halkanın etrafından içinden döndürerek geçiriyorum. Motiflerin sağlamlığı açısından yıkandığında, giyildiğinde
sökülmemesi açısından ip gizlemek önemli. Burada da ipimi kestim. En son motifimi esnetiyorum. Önünde, arkasında kalan ip yoksa tamam demektir. Eğer siz buradaki gibi bir çanta yapmak isterseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra yapmışım. Sonra birbirine dikerek iki parçayı birleştirirsiniz. Sonra da istediğiniz kadar bir sap yaparak sapınızda çantaya dikersiniz ve kullanabilirsiniz. Bunu da ayrıca başka şeylerde videolarda gösteririm. Çünkü ona hazır bir motif yaptım. Kalpli olarak. Yine aynı ipler dokusu. Adam asılı motifiyle yaptığım örgüleri sizinle paylaşırım. Eklemeye çalışırım videoya. Burada en son yaptığım motifli büstiyer var. Büstiyerlerde, şapkalarda, atkılarda, battaniye, hırka, aklınıza gelebilecek her türlü bikini dahil hepsinde kullanabilirsiniz bu motifi. Çok da güzel bir motif. Özellikle ben bikinilerde ya da büstiyerlerde kullanıyorum ki bu aralarda da çektiğim zincir sayısını azaltıyorum. Dışarıdan daha az görünebilmesi için tenin böyle daha iyi oluyor. Normal hırkalarda da normal zincir sayılarımda yapıyorum. Yani değişiklik yapabilirsiniz zincir sayılarında. Dışarı çok fazla boşluk görmesini istemezsiniz. Mesela burada da ilk iki sırada boşluk sayımı, zincir sayımı azaltmışım mesela. Zevkinize, isteğinize göre motiflerde, örgülerde oynama yapabilirsiniz. Sonrasında yine başka motiflerde ya da örgülerde detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdiden teşekkürler.